Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Burası Centralia. Namı diğer Hayalet Kasaba. Pensilvanya eyaletinin doğusunda yer alıyor. 1980'de Centralia'da 1000'den fazla insan yaşıyordu. 1990'da bu sayı 60'lara kadar düştü. 2017'de ise sadece 5 insan kalmıştı. Peki bu düşüşün sebebi neydi? İnsanlar bu kasabadan neden kaçıyorlardı? Cevap kasabanın altında gizliydi. O, kendini ilk kez 1962'de göstermişti. Ancak geçen 58 yıl bile gücünden hiçbir şey eksiltmedi. Bu şehrin boş sokakların altında hala geziniyor. 7 Mayıs 1962'de Centralia Konseyi yaklaşan anma günü etkinliklerinde kasabanın hazır halde olması için toplanmıştı. En büyük sorun çöplerdi. Görevliler bir depolama alanı hazırlayıp çöpleri imha etmeyi planlıyorlardı. Bu sistem en yaygın atık yok etme sistemiydi. Çok uzun yıllardır çöpler çukurlara atılır ve yok edilirdi. Atık malzemelerin sistematik bir şekilde gömülmesi ise 1940'larda yani o tarihten yaklaşık 20 yıl önce başlamıştı. Konsey atıkların çukura atılıp yok edilmesi için kasabada atıkların yakılabileceği en uygun yeri belirledi. Ancak bu yer son derece sıkıntılıydı. Atıkların yakılacağı yerin 50 metre uzağında bir maden ocağı, az ilerisinde de bir mezarlık vardı. Fakat ilçedeki yasa dışı çöp yok etme alanları heyetin elini kolunu bağlıyordu. Başka çareleri yoktu. Centralia bölgesinde birçok açık ocak madenleri vardı. Yer altına inmeden üzerindeki örtü tabakası kaldırılarak yapılan madencilik türü. Centralia 1950'lerde kurulmuştu. Yani o talihsiz olaydan bir asır önce. Centralia madenciliğe bağımlı değildi. 19. yüzyılın sonlarında kasabada 2700 kişi yaşıyordu. Borsa çöküşü ve büyük buhran zamanlarında bile kasaba ayakta kalmayı başarmıştı. O yıllarda Centralia kasabasında tam 8 tane yasa dışı çöplük olduğu iddia ediliyordu. Yeni çıkan yasayla birlikte daha eski olan bir döküm alanı kapatılmak zorunda kalmıştı. Atıkların yakılacağı yer son derece riskliydi. Yine de bir kesim buna karşı çıkamıyordu. Diğer konsey üyeleri ise depolama alanı mezarlığa çok yakın olduğu için bunu asla kabul etmeyeceklerini belirtmişlerdi. Günün sonunda pek istekli olmasalar da çoğunluk bu yerde karar kıldı. Pensilvanya bu tür çöp sahalarının ağır bilançolar olan maden yangınlarına sebebiyet verdiğini biliyordu. Bunun önüne geçmek için 1956'da ihtiyati bir yasa çıkardılar. Bu yasaya göre görevliler bu çukurları kullanmadan önce heyetin çukurları incelemesi ve sonuç raporu çıkarması gerekiyordu. Müfettiş George Seguardis bu alanı gördüğünde duvardaki ve zemindeki deliklerden şüphelenmişti. Bu delikler yakınlardaki madenlere dair bir işaret olabilirdi. George raporuna bu bölgenin riskli olduğunu yazdı ve orayı terk etti. Konsey üyelerinden Joseph Tighe da çukurun içinin yanmaz bir malzemeyle doldurulması gerektiğini belirtti. Müfettiş bölgeyi terk eder terk etmez konsey üyeleri işlem için bir tarih belirledi ve bu işte çalışmak üzere 5 gönüllü itfaiyeci ile anlaştı. Çöpler 27 Mayıs 1962'nin bir gece yarısında yakılacaktı. Müfettiş sonucu yetkililere bildirene kadar işlem yapılacaktı. 29 Mayıs gecesi ekip olay yerine geldi. Önce çukuru yanmaz malzemelerle kapattı, ardından da çöpleri yaktı. Daha sonra yükselen alevleri söndürmek için gece boyunca alana su döktüler. Gecenin sonunda işlem bitmişti. Her şey tamamdı. Hiçbir sorun görünmüyordu. Ancak o an farkında olmasalar da aslında yıllarca söndüremeyecekleri bir yangını başlatmışlardı. Çukurdaki delikler labirentlerle diğer madenlere bağlanıyordu. 29 Mayıs 1962'de alevler bir kez daha kendini gösterdi. Sanki hiç söndürülmemiş gibiydiler. Halk yakınlardan su temin etti ve gece boyunca yangını söndürmek için uğraştı. Bir sonraki hafta 4 Haziran günü alevler yine meydana çıkmıştı. Centralia halkı bu yangınların neden kaynaklandığını anlayamıyordu. Kasabayı garip bir tedirginlik hali sarmıştı. Artık bu yangının kaynağını çözmek şarttı. Aynı hafta alana bir buldozer getirdiler. Buldozer atıkları özenle inceledi. Bir gün sonra ilginç bir şey keşfetti. Çukurun kuzey tarafındaki duvarın tabanında da birkaç tane delik vardı. Bu delik çukurun yanmaz malzemelerle doldurulmasını engellemişti. Delik çöpler yüzünden fark edilememişti. Görevliler bu delikleri gözden kaçırmışlardı. Bu delik kasaba halkının sonu olacaktı. Delik oldukça derindi. İtfaiyeciler deliğin eski maden labirentlerine kadar ulaştığını tahmin ediyorlardı. Bu da diğer madenlerde çok büyük yangınlara yol açabilirdi.
O dönemdeki raporlar yangın söndürme çabalarına rağmen çukurun yanmaya devam ettiğini gösteriyordu. Yetkililer yaptıkları hatanın farkındaydılar. Ancak çözüm için herhangi bir yöntem bulamıyorlardı. 2 Temmuz günü din adamı William Burke, çıkan yangınlar yüzünden St. Ignatius Kilisesi'nde bile burunlarına kötü kokular geldiğini, yangının kiliseye ulaşma ihtimali yüzünden son derece tedirgin olduğunu açıkladı. Ancak bu felaket sinyallerine rağmen Sentralya Konseyi hala çukura çöp boşaltmaya devam ediyordu. İnsanlar etraflarındaki gazlardan şikayetçilerdi. Yangın her yerdeydi. Ne zaman nasıl çıktığı anlaşılamıyordu. Bölgeye gelen maden mühendisi Joyce, yanında gaz tespit ekipmanları da getirmişti. Duvarın kuzey tarafındaki büyük delikleri ve çatlakları inceleyen Joyce, çatlaklardan gaz sızdığını, bu gazların maden yangını çıkartabilecek karbon monoksit konsantrasyonları içerdiği sonucuna vardı. Konsey hemen yakınlardaki kömür şirketi Lehigh Valley'e resmi bir mektup gönderdi. Ancak şirkete yangının kaynağını açıklamadılar. Bu şekilde şirketin çok daha iyi çalışıp yardım edeceğini düşünüyorlardı. Mektubun başlığı şuydu: sıcak havalarda çıkan bilinmeyen yangınlar. Maden Bakanı Yardımcısı James Shober, devletin bu duruma el atacağını düşünüyordu. Sorunu çözebilecek bir proje yaklaşık $30.000 yani günümüz parasıyla $260.000'dı. Operatör Alonso Sanchez, bulduğu kömürü alabildiği sürece çukuru ücretsiz kazabileceğini söylemişti. Ancak bu teklifi reddedildi. Kömür şirketi 6 Ağustos'ta bölgede bir toplantı yaptı. Ancak bu işin çok maliyetli olduğuna karar verdiler ve çekilmek zorunda kaldılar. Müfettişler her gün alana gelip karbon monoksit seviyelerini ölçüyorlardı. 9 Ağustos gününde seviyeler ölümcül boyutlara ulaşmıştı. Sonraki gün Sentralya bölgesindeki tüm madenler kapatıldı. Maden Bakanı Louis Evans, 15 Ağustos günü bir şirketle anlaştıklarını, şirketin $20.000 karşılığında bu sorunu çözeceğini söyledi. Bride isimdeki şirket, kuzey duvar tarafından başlayarak 61 metre uzunluğunda bir kazı çalışması yaptı. Ekip sadece 8 saatlik çalışma iznine sahipti. Sadece gündüzleri çalışabiliyorlardı ve yeterli ekipmanları yoktu. 29 Ekim 1962'de maliyetlerin büyüklüğü yüzünden çalışma sonlandırılmak zorunda kaldı. İkinci çalışma $238.000'lık bir kaynakla başladı. Yeni şirket ezilmiş kaya ve suyu karıştırıp madenlere pompalamayı düşünüyordu. Bölgede daha önce hiç görülmemiş seviyedeki yoğun kar yağışı ve çok düşük sıcaklıklar başarının önündeki en büyük engellerdi. 15 Mart 1963'te tam $355.000 para harcanmıştı. Çalışma 11 Nisan günü ilerleme kaydedilemediği için sonlandırıldı. Son çalışma Temmuz ayında başladı. 3 teklif sunuldu. Yangını söndürüp içini yanmaz malzemelerle doldurmak bunlardan bir tanesiydi. Ancak kısa bir süre sonra devlet maliyetlerin çok fazla olduğunu söyleyip 1963 yılında bölgeyi terk etti. Centralia artık kaderiyle baş başa bırakılmıştı. Karbon monoksit seviyeleri güvenli seviyeyi çoktan geçmişti. Centralia'da o kadar çok maden tüneli vardı ki bunlar devasa boyuttaki yangınlara sebep olabilirlerdi. Devletin çok sayıdaki madenleri kapatmaktan başka çaresi yoktu. Ancak bunun maliyeti düşünüldüğünde hükümetin bu işe girmesi imkansızdı. Yangınlar insanların ev ve iş yerlerine kadar ulaşmıştı. Geniş maden ağı adeta yangını tüm kasabada dolaştırıyordu. Kasaba sakinleri zehirli gazlarla dolu bu kasabada daha fazla kalmak istemiyorlardı. Fakat bu gazı daha uzun bir zaman soluyacaklardı. Yıllar geçtikçe zemin daha da sıcaklaştı. Termometre bazı yerlerde 78 dereceyi gördü. Halk bazı sağlık sorunlarından şikayetçiydi. Aynı zamanda evleri sürekli aşırı sıcaklıktan kaynaklı hasarlar alıyordu. Tahliye girişimi ancak 1980'lerin sonunda gerçekleşebildi. 42 milyonluk yer değiştirme programı kapsamında 1000'den fazla insan evlerinden taşındı. 500 tane yapı yıkıldı. Yine de evlerini terk etmek istemeyen birçok aile vardı. Bu aileler son derece seçkin muhitlerden ev verilmesine rağmen kasabada kalmayı tercih ettiler. Onlar her şeyin bir komplo olduğunu düşünüyorlardı. Hükümet ve maden şirketleri bu bölgedeki değerli antrasiti yani yüksek kalorili kömürü elde edebilmek için bu oyunu kurmuşlardı. Her şey bir komplo olabilir miydi? Joan Cooklie ise yangının çöp yakma işleminden bir gün önce çıktığını savunuyordu. Joan'a göre daha önce çukura sıcak kül veya kömür atılmıştı. Jeolog Tim Alteris, yapılan sondaj çalışmalarında sıcaklığın düştüğünü ancak yangının hala büyük bir tehdit olduğunu söylemişti. Centralia'da bugün bilinen 38 maden hala yanmaya devam ediyor. Daha önce kasabaya can veren bu madenler 60 yıla yakın bir zamandır kasabada yangınlar çıkartıyor. Otoyollar bu halde.
Bu fotoğraf 2010 yılında çekildi. Otoyoldaki çatlaktan çıkan gazlar kısa sürede yangına sebep olmuştu. Artık burası turistik bir yer. İnsanlar bu ilginç olaya şahit olmak için Centralia'ya geliyorlar. Centralia'da bugün bir avuç insan yaşıyor. Onlar evlerini sevdiklerini ve burayı terk etmeyeceklerini söylüyorlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.